Merhabalar arkadaşlar. Şimdiki konumuz timer yani zamanlayıcı. Zaman tutuyor olacağız aslında birçok şey için süreler boyunca. Ve bu yüzden bu blok aslında önemli. Sık sık kullanabileceğiniz bir şey. Şimdi şöyle timer'ın diğer sensörlerden farklı olarak şöyle bir durumu var. Çok fazla hatta 6 tane timer aynı anda çalıştırabiliyorsunuz. Ve bunun kontrolünü de sağlayabiliyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Birinci timer'ı bir yerde başlatıp 10 saniye sonra ikinci timer'ı başka bir yerde başlatabilirsiniz. Tamamen başka bir yerde üçüncü timer'ı başlatabilirsiniz. Bir yerde üçüncü timer'ı bitirebilirsiniz. Sonra ikinci timer'da ilgili bir veri çekersiniz. Hani timer'la ilgili farklı kontroller yapabilirsiniz yine burada. Toplam 6 tane timer'ımız var ve bunu da kontrol edebiliyoruz aslında. Hep bize soruyor olacak. Birinci timer'ı mı kastediyorsun, ikinci timer'ı mı, üçüncü timer'ı mı? Hangisinin kontrolünü sağlamak istiyorsun? Bunun ayarlarıyla oynayabiliyor olacağız. Bunun haricinde ayarları tamamen diğer sensörlerle aynı. Measure'umuz ve compare'imiz var. Measure'da zamanımızı ölçüyor olacağız. Ama ölçmeden önce şöyle bir şey yapmamız lazım. Sizin zamanlayıcınızı başlatmak istediğiniz yerde reset demeniz lazım. Çünkü reset bildiğiniz gibi her şeyi sıfırlar ve zamanlayıcıyı tam orada başlatmış olursunuz aslında. Hangi zamanlayıcıyı başlatmak istediğinize karar verin ve onu resetleyin. Eğer ilk defa kullanıyorsanız tabii ki birinciyi başlatıp resetleyebilirsiniz ve resetledikten sonra diyelim ki bazı işlemler gerçekleştirdiniz ve kodlamanın bir yerinde o anda timer'ınız kaç acaba? O anda kaç saniye ölçtü? Bunu merak ediyorsanız eğer yeni bir blok çekersiniz ve bu blokta da sorarsınız aslında ne kadar ölçtün? O measure bloğu bu demek aslında. Ölçmek demek tabii ki artık biliyorsunuz herhalde. Bunu çektikten sonra artık ölçebiliyor olacağız ve kaç saniye geçti acaba bunun üzerinden? O birinci timer'ımızı başlatmamızın üzerinden bunu öğrenebileceğiz. Onun haricinde yine compare'imiz var. İstediğimiz belli bir değere ulaştı mı, o değeri geçti mi, o değere eşitlendi mi, o değerden az mı? Bunun gibi mantıksal kavramları da kullanabiliyoruz diğer sensörlerde olduğu gibi. Bunu seçtikten sonra da yine oradan veri çekebiliyorsunuz. O eşitlendi mi hani istediğimiz değere. Bunun doğru veya yanlış değerini de çevirebiliyorsunuz. Sayısal değerini de alabiliyorsunuz. Aynen Measure'daki time gibi. Hani orada kaç saniye geçmiş olduğunu alıyorsunuz ya. Compare'de de aynı bilgiyi alabiliyorsunuz. Aynı veriyi çekebiliyorsunuz orada. Timer'ımız da bu kadar. Bir sonraki sensörümüzde görüşmek üzere.